Hadi gelin Trump'ın Grönland'e göz dikmesi üzerine biraz sohbet edelim. Acaba bu Trump'ın klasik troll denemelerinden biri mi, yoksa altında başka anlamlar mı var? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben Trump'ın hiçbir koşulda troll denemeleri yaptığını düşünmüyorum. Her hareketi planlı ve bir amaca hizmet ediyor. Grönland hamlesini de bu şekilde okumak lazım. Detaya girmeden önce biraz Grönland'dan bahsedelim. Grönland dünya sahnesinde teknik olarak Danimarka'ya bağlı, özerk bir bölge. Ama bu sadece işin görünen yüzü. Gerçekte Grönland kendi iç işlerinde oldukça bağımsız hareket ediyor. Özellikle yerel yönetim ve doğal kaynaklar üzerinde tam kontrol sahibi. Doğal kaynaklar buradaki anahtar ifade. Grönland'in ilk ev sahipleri Paleo-Eskimo toplulukları. Bu dediğim M.Ö. 2500 civarı. Bu arkadaşlar Bering Boğazı'na geçip Grönland'e geliyorlar. Onları M.Ö. 1000 civarında Thule halkı takip ediyor. Onlardan sonra da Vikingler. Hatta daha spesifik olmam gerekirse Erik Thorvaldsson bugünkü Grönland'in kaşifi olarak literatüre geçmiş. Bu vatandaş aslında Norveçli bir Viking. Bir haltlar karıştırıp İzlanda'yı sürülüyor. İzlanda'da da rahat durmadığı için bunu yolluyorlar Grönland'e. Bu Erik o kadar nalet bir karakter ki millet buraya taşınsın diye bu toprakları Grönland diyor. Yani Greenland, yani yeşil toprak. Maksat buranın yeşilliklerle kaplı bir toprak olduğu izlenimi yaratmak. Evet, buranın. Neyse, Kızıl Erik sayesinde mi desem, yüzünden mi desem Avrupalılar adadan haberdar oluyor. Gel zaman git zaman Vikingler adayı terk ediyor ve bölge 18. yüzyılda Danimarka'nın bir sömürgesi haline geliyor. Sonra 1979'da özerkliklerini kazanıyorlar ve 2009'da da bu özerklik daha genişliyor. 79'da klasik bir özerk bölge, yani iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Danimarka Krallığı'na bağlı. 2009'da ise meşhur doğal kaynakların kontrolünü ellerine alıyorlar ve yerel dilleri resmi dil olarak kabul ediliyor. Bu bir nevi bağımsızlığa giden bir yol aynı zamanda. Tam bağımsızlık önündeki en büyük engel ekonomik. Danimarka Grönland'e her sene 600 milyon dolar bağış yapıyor. Grönland bu paraya muhtaç. Grönland'in en ve belki de tek büyük geliri balıkçılık. Ama tam bağımsızlık sadece balıkçılıkla olacak iş değil. Gelelim doğal kaynaklar meselesine. Grönland dünyanın en büyük nadir toprak elementleri yataklarına sahip. Bu mineraller elektronik, yenilenebilir enerji ve savunma sanayileri için aşırı önemli. Telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyin üretiminde kritik öneme sahip. Ve işin ilginci, şu anda bu pazarın büyük bir kısmını kontrol eden ülke hangisi? Evet, Çin. Trump için Grönland bu bağımlılığı kırabilecek bir kart. Ayrıca iklim değişikliği Kuzey Kutbu'nda yepyeni ticaret yolları açacak ve Grönland bu yolların tam merkezinde yer alacak. Grönland'i kontrol etmek Kuzey Kutbu'nda hem ekonomik hem de askeri üstünlük anlamına geliyor. Rusya bu bölgede zaten aktif. Amerika'nın da oyunda bir yer kapmak istemesi hiç şaşırtıcı değil. Ki Grönland'de zaten bir Amerikan üssü var. Thule hava üssü. Bu üs hem radar sistemleriyle Rusya ve Avrupa'yı izliyor hem de balistik füze erken uyarı sistemi için kilit rol oynuyor. Bütün bu konular bir araya geldiğinde de Trump'ın master planını anlamak hiç zor değil. Amerikan tarihine geçmek. Bir başka videomda bahsetmiştim. Amerikalılar kahraman yaratma konusunda pek hünerli, ancak bu kahramanlar çoğunlukla hayali kahramanlar, çünkü yaşayan insanlardan, hele Trump gibi tartışmalı karakterlerden kahraman yaratmak Amerikan raconuna ters. Trump işte bunu kırıp kendi hayal dünyasında kendini Amerika'nın 3. başkanı Thomas Jefferson ayarında bir yere koymak istiyor. Neden özellikle Jefferson dedim? Bunun için bu Grönland'ı alma fikri orijinal bir fikir mi, ona bakalım. Bazılarınıza ilginç gelebilir ama Amerika'nın daha önce de ülkelerden para verip toprak almışlığı var. Hem de devasa büyüklükte yerleri. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi Louisiana satın alması. Fransa 1800'lü yıllarda bugünkü Amerikan kıtasında büyük bir alana sahip. İşte az önce sözü geçen 3. Amerikan Başkanı Jefferson bu devasa alanı 1803 yılında 15 milyon dolara satın alıyor. ChatGPT'ye sorduğunuz zaman o günün 15 milyon doları bugünün yaklaşık 420 milyon dolarına denk. Satın alınan toprağın büyüklüğü ise 2 milyon 144 bin metrekare. Şimdi kıyaslamanız için bizim ülkemizin büyüklüğünü söyleyeceğim. 783 bin kilometre kare. Yani Amerika 1803 yılında Fransa'ya bugünün parasıyla 420 milyon dolar verip Türkiye'nin tam 3 katı büyüklüğünde bir toprak parçası satın almış. Bunu yapan kişi Amerika'nın 3. başkanı Thomas Jefferson ve bu satın alma Jefferson'ın en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdi Trump'ın motivasyonlarından birini anlamışsınızdır. Bunun dışında yine Amerika, Rusya'dan koskoca Alaska'yı 1867 yılında 7,2 milyon dolara satın alıyor. Bu, bugünün parasıyla 140 milyon dolar. Şunu belirteyim, o tarihte Amerika ve Rusya arasındaki ilişkiler bugünkü gibi gergin değil. Rusya'nın en büyük korkusu da Alaska'nın İngilizler tarafından işgal edilip ele geçirilmesi. Bu yüzden bölgeyi Amerika'ya satma konusunda zaten niyetliler. Hatta o zaman için Alaska'nın kıymeti kimse tarafından bilinmiyor. Satın alma sürecinin mimarı Amerikan Dışişleri Bakanı William Seward ve bu satın alma olayı Amerikan literatüründe Seward's Folly, yani Seward'ın çılgınlığı olarak geçiyor. Çünkü dünyanın tamamı için Alaska buzlarla kaplı, yaşanması imkansız, gereksiz bir kara parçası.
Ki Amerikan halkı bu toprağı almak için harcanan paradan dolayı tepki gösteriyor ve Seward için işe yaramazın teki deniyor. Sonra şak, bir bakıyorlar ki Alaska altın, petrol ve başkaca bir sürü doğal kaynak dolu ve bir anda Seward oluyor sana halk kahramanı. Neyse, konuyu çok uzattık. Alaska zaten başlı başına ayrı bir video konusu. Biz Grönland'e geri dönelim. Gördüğünüz gibi Amerika parasını verip toprak alma konusunda tecrübeli. Ancak artık devir değişti. 1800'lerin iptidai dünyasında değiliz. En azından göstermelik de olsa bir bölgede yaşayan insanların düşünceleri o bölgenin kaderi konusunda bir parametre olabiliyor. Bu noktada gözlerimizi Grönland'e çevirdiğimizde bölge halkının Amerika'nın bu teklifine karşı oldukça tepkili olduklarını görüyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi gayet doğal ve kolaylıkla empati kurabileceğimiz bir sebep. Grönlandliler diyor ki, hayırdır aslanım, sen bizi alınıp satılabilecek bir mal mı sandın? Bizi satın alacak, parayı basacak darphane henüz kurulmadı. Bir diğer sebep de Grönland zaten hali hazırda Danimarka'nın müstemlekesi olmasa da özerk bir bölgesi ve amaçları tam bağımsız bir Grönland'e sahip olmak. Bu yolda zaten bedel ödemişler ve yol kat etmişler. Şimdi durup dururken Amerika'nın gelin sizi satın alalım önerisi zaten dalga geçmek gibi bir şey değil mi? Danimarka için de aynı konu. Hatta onlar için bu bir prestij meselesi. Trump bu fikrini 2019'da ilk defa seslendirdiğinde Danimarka anında ve çok sert bir tepki verdi. Hatta Trump bu tepki yüzünden Danimarka ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Ki bu Amerikan başkanına kesilebilen nadir raconlardan biridir. Kaldı ki Danimarka Grönland sayesinde Arktik Konseyi'nin güçlü bir üyesi ve Kuzey Kutbu stratejilerinde önemli bir oyuncu. Trump'ın teklifi bu prestije doğrudan bir tehdit olarak algılandı. Bir de günümüzde zaten iyice gerilmiş ülke ilişkileri ve bir de uluslararası hukuk sistemi yüzünden bu satın alma fikri problematik. Öncelikle belli başlı kuruluşlar ve ülkeler iki tarafın rızası olsa dahi bu satın almayı engellemeye çalışabilir. Çünkü bu satın alma yüzünden en yakın müttefikleri dahi Amerika'nın bu kadar güçlenmesini istemez. Bununla beraber bu satın alma gerçekleştiği anda Grönland halkının vatandaşlık durumu bir kriz haline dönüşür. Ki bu da hali hazırda Porto Rico için de facto bir durum. Porto Rico Amerika'ya bağlı özerk bir bölge ve halkı Amerikan vatandaşı. Ancak tam Amerikan vatandaşı değil. Nasıl oluyor? Mesela Porto Rikolular başkanlık seçiminde oy kullanamıyorlar ve Amerikan Kongresi'nde oy hakları olmadan temsil ediliyorlar. Şimdi şartlar ortadayken Grönland halkı bir esaretten başka bir esarete neden geçsin? Yine de bu delilik gerçekleşirse bu sadece bir ülkenin topraklarına başka bir bayrak çekilmesi olmaz. Grönland halkı için mesele sadece kim tarafından yönetileceğimiz değil, aynı zamanda nasıl hayatta kalacağız sorusunu içeriyor. Modern dünyada böyle bir satış uluslararası hukukun, halk iradesinin ve insan haklarının sınırlarını test eden bir meydan okumaya dönüşür. Belki de Grönland buzulları erirken dünya sahnesinde bu toprak savaşı daha da ısınır. Ve mutlaka dünyanın bir ucunda meydana gelen bu sıra dışı olayın etkileri dünyanın başka bir sürü ucunda iliklere kadar hissedilir.